Razor 2007'de bir cover grubu oluşturma amacıyla ben tarafından kuruldu. Biraz işte British Steel albümü, Judas Priest'in oradan esinlenme, biraz Dimebag Darrell'ın boynundaki kolyeden esinlenme. Hani metal müziği iyi yansıtabileceğini düşündüğüm bir isimdi ama halbuki zaten onu başkası daha önce bizden önce düşünmüş. Açıkçası ben gruba girdiğim zaman hali hazırda bir repertuar oluşmuştu. Ama daha çok Southern Thrash ağırlıklıydı. Arada yani black metal'e göz kırpan şarkılar da vardı. Ben girince hani biraz şey diye didikledim onu, birazcık daha heavyleşsek daha iyi olabilir diye. O dönemler daha çok heavy metal dinliyordum ben aslında. Onun da etkisi var ama bir yandan grubun hedefi bir barda düzenli bir program elde edebilmekte. Haliyle biraz yelpazeyi genişletmek gerekiyordu. Ben de hani biraz kendi saflarıma doğru çekmek adına böyle heavy tohumları serpmiştim o dönemde. Zaten belli bir tarzda müzik dinleyen insanlardan oluşan bir arkadaş grubumuz vardı. Farklı çevrelerden olmasına rağmen. Biraz meşakkat olacak zaten yani kaçınılmaz olarak. Çok büyümeye çalışmayacaktı Razor. En azından dünya çapında bir grup olma hedefi yoktu. Çünkü beste yapmayı falan planlamıyordu. Cover'da da bu iş olmaz. Evde ya da sağda solda sesini çıkartamadığı bir şey insanlar aslında bu müzik aracılığıyla benim gözlemlediğim bir ses vermeye, bir tepki koymaya çalışıyorlar daha çok. Razor'ı kurup kısa bir süre içerisinde sahne alınca insanların illaki hoşuna gitti. İlk programımızda da genel olarak arkadaşlarımızdan oluşan bir seyirci kitlemiz vardı zaten. Türkiye'nin tek herhalde düzenli metal müzik programı sergileyen mekanında çalıyoruz biz de. Bu konuda da top noktadayız zaten. Böyle bundan daha üst bir hedef zaten yok. 2 kez iptal olan konserimiz oldu. Bir tanesi çok yakın zamanda. Yani İzmir'e niyetlendik. Bir tanesinde gittik. Kumru yiyip döndük. Gittik kumru yedik, geri döndük. Kumru yiyip geri döndük. Kumru yiyip gelmiştik İzmir'den konser veremeden. Otobüsle gidiyor. James Rivera, Hellstar'ın vokalisti, Türkiye'ye geldiğinde sahne almak istediğini duyurmuş buradaki yerel gruplardan biriyle. Daha sonra bir şekilde aracılarla, tavsiyelerle bir şekilde bize bir repertuar ulaştırdı James Rivera. Gezi birçok insanın hayatında ilk defa tanık olduğu bir şeydi. İlk eylemler başladığında kendi isteğimizle sahnemizi, konserimizi iptal ettik. Çünkü eylemdeydik. Biz de eylemlere destek verdik. Hükümet politikalarından gına gelmiş ve sıkılmış insanlar olarak biz de zaten tepkimizi gösterdik. Yeri geldiğinde sahnemizi iptal ettik, eylemlere katıldık ama bir yerden sonra
o iş çok hani daha kötü niyetli insanların eline düşmeye başladı aslına bakarsan. Hükümetin polisi, yani benim polisim diyor ya, onun tarafından en ufak bir şeyde bütün gece gaz bombası atmaları, akreple milleti taramaları, etmeleri falan filan derken hani bu mekanların da çok zor durumlara düştüğünü gördük biz. Ama daha sonra yavaş yavaş o eylemenin de içinde belli bir takım kırılmalar olmaya başladı. Farklı yerlere giden belli bir takım durumlar oldu. Cebinizi mi düşünüyorsunuz? Ülke işte ayakta hala, siz hala kendi paranızı düşünüyorsunuz diyor ama bunu ofisin bilgisayarından yazıyor. Yani o an çalışıyor adam. Ama ben çalışamıyorum cumartesi günü. İşte Gezi böyle bir süreçti. Ardından ilk sahneye çıktığımız gün Durak Bar ağzına kadar doluydu. Ve hani orada çaldığımız şarkılarda hani ben şarkıları söylerken sözleri hiç bu kadar anlamlı gelmemişti daha önce. Ateş çok fazlaydı o zaman seyircide de bunu gözlemleyebiliyorsun. Yani caz konserinde öyle bir kitle tabii ki olmaz. Yani eleştirmek için söylemiyorum. İnsanların sloganlarını dindirip şarkıya başlamak zor oluyordu kimi zaman. Evet. Herhangi bir mesaj içerecek bir kelime söylediğimizde bütün seyirci birden bir tezahürata başlıyordu. Yani orada dizginlenmesi zor bir kuvvet vardı. Yani biz A diyorduk, birden onlar kendi sloganlarını söylemeye başlıyorlardı ve bunu durdurmak gerçekten zordu.